Market ortasında yerde tepinen bir çocuk ve ne yapacağını bilemeyen bir ebeveyn. Bu sahne size tanıdıksa bilimin güzel bir haberi var. Öfke nöbetinin bir haritası var ve bu haritayı okumayı öğrenebilirsiniz. Pottegal ve Davidson'ın gözlem çalışması, okul öncesi dönemdeki nöbetlerin tek bir duygu dalgası olmadığını ortaya koydu. Nöbetin içinde iki ayrı süreç birlikte akıyor. Öfke, hızla yükselip sönen bir bileşen. Üzüntü ise zeminde daha uzun süre devam eden ikinci bir katman. Yani çocuğunuz aynı nöbetin içinde önce öfkenin tepesine tırmanıyor, sonra kucak arayan üzgün bir çocuğa dönüşüyor. Green Whitney ve Pottegal'ın nöbet ses kayıtlarını inceleyen araştırması da bu tabloyu doğruladı. Çığlık ve bağırma öfkenin sesi, ağlama ve mızıldanma ise üzüntünün. İkisi ayrı ritimler izliyor. Kritik bulgu şu: öfke zirvesindeyken araya girmek, yani konuşmak, soru sormak, nasihat vermek nöbeti kısaltmıyor, aksine uzatabiliyor. Peki pratikte ne yapacaksınız? Birinci faz öfke tepesidir. Bağırma, tepinme, kendini yere atma. Bu fazda göreviniz ikna etmek değil, güvenliği sağlamaktır. Çarpabileceği eşyaları uzaklaştırın, yakınında sakince durun ve sözü kısa tutun. Buradayım. Uzun açıklamalar bu fazda işlemez. Beyin o an dinleme modunda değildir. İkinci fazda öfke söner, üzüntü kalır. Çığlık yerini ağlamaya bırakır. Omuzlar düşer, çocuk göz teması aramaya başlar. İşte yakınlık kurma anı budur. Kucaklayın ve duyguyu kısa cümlelerle yansıtın. Çok istedin, olmadı, üzüldün. Bu fazda çocuk teselliye açıktır ve sizin sakin bedeniniz onun sinir sistemi için ödünç bir düzenleyici gibi çalışır. Ortam izin veriyorsa çocuğu kucağınıza alıp daha sakin bir köşeye de taşıyabilirsiniz. Özet formül basit: fırtınada güvenlik, yağmurda şemsiye. Öfkedeyken az konuşun, üzüntüye geçince yakınlaşın. Hangi fazda olduğunuzu anlamak için sese kulak verin. Çığlık mı, ağlama mı? Bu ayrımı bir kez içselleştirdiğinizde market krizi bir felaket olmaktan çıkar, yönetilebilir bir hava durumuna dönüşür. Son bir not: nöbetler bu yaşta gelişimin normal bir parçasıdır. Ama nöbetler günde çok sayıda tekrarlıyorsa, düzenli olarak 25 dakikayı aşıyorsa ya da çocuk kendine veya başkasına zarar veriyorsa, bir çocuk ruh sağlığı uzmanına danışmak en sağlıklısıdır. Marketteki o zor anda çevreden bakan gözler değil, önünüzdeki küçük insan önemlidir. Fırtına geçer, sizin sükunetiniz ise çocuğunuzun sizden ödünç alacağı ilk duygu düzenleme dersidir.